Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçek buketlerinizde de kullanabileceğiniz bu şekilde yaprakları yapacağız. Ökaliptus da deniliyor buna. Malzemelerimize baktığımızda ben pamuklu ip tercih ettim. Tığımız 3 numara 2,2 milimlik bir tığ. Yapıştırıcımız var. Bu kısmında ve burasında ipimizi sabitlemek için kullanıyoruz. Telimiz var. Çiçek teli diye geçiyor. 0,4 milimlik bir tel kullandım ben. Bakın bu şekilde. Sap kısmında ise böyle 2,2 milimlik bir çiçek teli kullandım. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Gayet kolay ve basit bir tarif. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. İlk olarak en küçük parçamızdan başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu ipimi biraz çekiyorum. Sihirli halkamı küçülttüm biraz. Şimdi halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Batıyorum. Tam da 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birden çekiyorum. 1, ikinci sık iğnemiz. Toplam 8 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi sihirli halkamın bu ipini iyice çekiyorum. Tamamen. Şu ortadaki boşluğu kapatıyorum yani. Sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine bakın hemen burası. İlk yaptığımıza batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani ipimizi direkt çekiyoruz. Bir tane zincir çekip bu parçamızı bitirmiş oluyoruz. Kesebiliriz ipimizi. Uzun kesmemize gerek yok. Bu parçadan 2 tane örelim. Bakın bu şekilde. Bundan 2 tane yapalım. İkinci parçamıza geçelim. İkinci parçamız için yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen oluşturalım halkamızı. Bu sefer sihirli halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 7 tane yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu ipimizi çekiyoruz ve halkamızın ortasını kapatıyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle ilk yaptığımız bakın. Şöyle elimizi yukarı doğru çekelim. Hemen ilk yaptığımıza batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ama zincirimi şuradaki ipimi de ben yürütmek istiyorum. İlk olarak bu ortasındaki boşluğu bakın biraz açıklık kalmış benimkinde. Tamamen kapatacağım. Hiç boşluk kalmasın. Sonra bu ipimi de yürütmek istiyorum. Böyle öne çekip şöyle ipimin önüne çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burayı telle örüyoruz. Bu şekilde tel kestim ben. Bunun da uzunluğunu hemen söyleyeyim size. Evet 11 santimlik bir tel bu. 11 santimlik tel kullanıyorum. Hemen telimi alıyorum bu şekilde. Ve biraz şu kısmında uzunluk bırakıyorum. Böyle tutuyorum. Burada biraz uzunluk bırakıyorum. Uzunluk bıraktığım yeri böyle katlayıp örmeye devam ediyorum. İlk sıramızda 7 tane sık iğne yapmıştık ya. Şimdi bu 7 tane sık iğnenin üzerine hepsine birer tane artırma yapıyoruz. Yani hepsinin içine ikişer tane sık iğne örüyoruz. En son zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Hemen buradan battım. Bir tane sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Bu ipimi de yürütüyorum bu arada, unutmayalım onu. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Aynı yere ikişer tane sık iğneler yaparak örüyoruz. 2 tane artırma yapmış olduk. Şimdi 3. artırmamı yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere 2. Bakın bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak dolduruyoruz. Sıra sonunda toplam 14 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayalım. Bakın bu şekilde tamamladım.
7 tane artırmamı yaptım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak hemen buraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi şu telimin etrafını saracak kadar uzunlukta kesiyorum. İlk olarak bu ipimizi bir arkaya çekelim. Böyle direkt sarınca şu arkadan telimizin bir kısmı görünüyor. Ben o görüntüyü sevmediğim için ipi arkaya çekiyorum. Birlikte çekelim bunu. İlk olarak böyle çektim. Ya ön tarafa çıkardım ipimi. Şimdi telimizi bir düzeltelim. Şimdi bu ipi arkaya çekeceğim. Yani tam bu tellerin arka kısmına gelecek şekilde tam böyle ortasından çıkartıyorum. Evet, bakın bu şekilde oldu. Sonra sarabiliriz. Böyle yapınca arkadan hiç tel görünmüyor. Tamamen kapatmış oluyoruz tel kısmını. Sonra böyle açıp telimizi ipimizi oradan geçiriyoruz ve sabitlemiş oluyoruz. Fazla ipimizi kesebiliriz. İkinci parçamızı da bu şekilde hazırladık. Bakın böyle. Bundan da 2 tane yapıyoruz. Şimdi üçüncü parçamıza geçelim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Yapalım hemen. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde 8 tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya batıp şu ipimi de alttan tutacağım, yukarıda tutacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sihirli halkamızın ortasını tamamen kapatalım. Hiç açıklık kalmasın bu şekilde. Yine telimizi alıyoruz. Tellerimiz uzunluğu hep aynı oluyor. Aynı uzunlukta 11 santimdi boyu. Telimizi aldık. Yine bu kısmında biraz uzunluk bırakarak tutuyoruz. Buraya katlayıp bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yaparak örüyoruz. 8 tane sık iğne yapmıştık alt sırada. Bu sıramızda 8 tane artırma yapıyoruz. Yani her ilmeğe ikişer tane sık iğne örüyoruz. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Şu telimi düzelteyim. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemiz. Bu şekilde aynı yere ikişer tane sık iğneler örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Toplam 8 kere tekrarlıyoruz bu işlemi. Sıra sonunda toplam 16 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Bu şekilde 16 tane sık iğnemizi tamamladık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Nasıl kesiyorduk? Bu tellerin uzunluğu, telleri saracak kadar uzunlukta kesiyorduk. Sonra bu ipimizi arkaya çekip telimizi sarıyoruz. Bu parçamızdan da 2 tane örüyoruz. Bunu da tamamladık. Şimdi dördüncü parçamıza geçebiliriz. Dördüncü parçamız için sihirli halkamızı oluşturalım. Sihirli halkamızın içerisine 9 tane sık iğne yapıyoruz bu sefer. Hemen yapalım. 1, 2, evet, 9 tane sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ipimi önüne alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sihirli halkamız ortasını tamamen kapatıyoruz. Bakın bu şekilde tamamen kapanmış oldu. Telimizi alıyoruz. Aynı uzunlukta telimiz. Biraz uzunluk bırakarak bu kısmı katlıyorum. Hep aynı işlemleri tekrarlıyoruz bunlarda. Şimdi 9 tane sık iğne yapmıştık. Bunların üzerlerine ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Hepsinin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz yani. Zincir yaptığımız yerden batarak başlıyoruz. 1, şu ipimi de yürütüyorum tabii ki. Aynı yere ikinci sık iğne. Bakın bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere 2.
Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu parçamızdan da toplam 2 tane olacak. Bunu da tamamladık. Şimdi 5. parçamıza geçebiliriz. Bunu da yine aynı şekilde telimizin etrafını saralım. Sonra 5. parçamıza geçelim. 5. parçamız için sihirli halkamı oluşturdum. Bu şekilde. 9 tane sık iğne yapıyorum içerisine. 1 2 3 İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Bu ipimi öne çektim yine. Bir tane zincir çektim. Şu sihirli halkamın ortasını tamamen kapatıyorum. Hiç açıklık kalmasın. Bir zincir çekerek çıkmıştık. Şimdi bu zinciri ikiye tamamlıyorum. Yani toplam 2 tane zincir çekmiş olduk. Hemen telimi alıyorum. Bu şekilde uzunluk bıraktığım yeri katlıyorum ve örmeye başlıyorum. Burada yarım trabzanlar yaparak örüyoruz, devam ediyoruz. Nasıl yapıyorduk? Tığımızın başına bir kere doluyoruz ipimizi. Zincir yaptığım yere batıyorum. İpimi aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bu üçünü birden çekiyorum. Tek seferde çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyorum ipimi. Battım. Bu şekilde 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan. Aynı yere bir tane daha yarım trabzan. Bu şekilde aynı işlemleri 9 kere tekrarlıyoruz. Yani 9 kere aynı yere ikişer tane yarım trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda toplam 18 tane yarım trabzanımız olacak. Tamamlayıp gelelim. Bakın böyle oldu. Toplam 18 tane yarım trabzanımız oldu. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu parçamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Biraz kısaltalım. 2 tane yapıyoruz aynı parçadan. Sonrasında son parçamıza geçelim artık. Evet, son parçamız için bu şekilde ben önceden yaptım. Sihirli halkanın içerisinde 10 tane sık iğne yaptık. Bakın bu şekilde. 10 tane sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bu ipimi önden öne alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Telimi alıyorum. Biraz önceki parçamızdaki gibi bu da aynı şekilde yarım trabzanlarla örüyoruz. Telimi böyle katladım. Aynı yere ikişer tane yarım trabzan örerek sıra sonuna kadar geleceğiz yine. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Birinci yarım trabzanımız. Aynı yere ikinci yarım trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplam 20 tane yarım trabzanımız oluyor. Bu parçamızı da tamamlayalım. Evet, son parçamızı da bitirdik. Bu şekilde oldu. Bu parçadan da toplam 2 tane yapıyoruz. Bütün parçalarımızı bitirmiş oluyoruz. Artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, birleştirme aşaması için bu şekilde telimi aldım. En küçük parçalarla başlıyoruz. Hemen bakın böyle. Bu parçaların düz taraflarına değil de ters taraflarına, arka taraflarına böyle karşılıklı denk gelecek şekilde tutuyoruz. Ve bu orta kısmı biraz yapıştırıcımızdan sürüyoruz. Hemen bir sürelim. Tam ortasına. Hemen diğer parçamı alıyorum. İlk olarak bunları bir yapıştırıyorum buraya. Sonra yeşil ipimizi alıyoruz. Burayı böyle tutarak sarıyoruz. Diğer yaprakları nereye takacaksak oraya kadar sarıyoruz. Bu kadar yeterli. Hemen diğerlerini alıyorum. Boy boy zaten
ikili iki alarak takıyoruz. Bakın böyle. Bunu şu tel kısmını tamamen kapatıyorum. Bu şekilde ilk olarak bir tanesini sabitliyorum. Tam karşısına da diğerini alıyorum. Bunu takıyorum. Bütün yaprakları böyle yapıyoruz. Karşılıklı denk gelmelerine dikkat edelim. Bütün hepsine aynı işlemleri tekrarlayalım. Hemen diğerini aldım. Hepsini aynı hizada tutuyorum ben. Siz isterseniz mesela bunlar böyle bakıyor ya, bunu böyle takabilirsiniz. Karşısında diğer parçası denk gelecek şekilde. Ben hepsi aynı yöne bakacak şekilde, bakın bu böyle duruyor ya. Bunu da aynı şekilde böyle takıyorum. Aynı diğerinin durduğu gibi duruyor yani. İkisini de sabitliyoruz. Evet, bakın bu şekilde bütün parçalarımızı sabitledikten sonra şu uca kadar sarıyoruz. Buraya bir miktar yapıştırıcımızdan sürüp ipimizi sabitlemiş oluyoruz. Evet, bakın bu şekilde yaprağımız hazır. Bunun bu yaprak kısımlarını dilerseniz siz, eğer düzleştiriciniz varsa evde, buraları düzleştirebilirsiniz. Yani daha düz durması için. Böyle de kullanabilirsiniz, fark etmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.